Bu dersimizde ölçü almayı öğreneceğiz. İlk önce kullanacağımız malzemeleri şöyle kağıdın üstüne koyayım. 2B kalemimiz olacak. Birazdan göstereceğim zaten. 3 adet kalem kullanacağız. Fakat ilk taslak çiziminde 2B kalem kullanmayı düşünüyorum. Kalem silgimiz var. 2 ayrı şekilde kullanabilirsiniz. İnce kalem silgi veya normal kalem silgi ve silgi. Ben silgi çok fazla kullanmayı düşünmüyorum tonlama öncesi. Ama önce şu 2B kalemimizi bir açalım. Hızlıca açalım çünkü ben açmayı unutmuşum. Kalem açmayla ilgili videoyu hatırlamıyorsanız üstte size şimdi bir link göstereceğim. O linkten kalem açma videosunu seyredip kalem açmayı öğrenebilirsiniz. Kalemimizi açtık. Artık çalışma alanımız belli. Çizim yapmaya başlayabiliriz. Burada daha önceden çizimim için bir bölüm koymuştum. Yani çizimim nerede başlayacak? Çalışma alanım. Sağda ve solda birer çizgi görüyorsunuz. O çizginin dışına çıkmayacağım. Yani çalışma alanım o çizgiler arasında. Dikey olarak da ekranın üstü ve altını görüyorum. Kadraj yatay olduğu için size böyle bir çizgi çizmek istedim. Şimdi bu çalışma alanımın sağ üst köşesinden sol alt köşesine bir çizgi çiziyorum. Yine aynı şekilde sol üstten sağ alta da bir çizgi çizmeye çalışıyorum. Bu çizgiler hafif olabilir, hiç sorun değil. Dikey aksımızın yerini bulmak için çizdik bu çizgileri ve yatay aksımızın da yerini bulmak için çizdik. Böyle bir çizgi düzeni oluşturduğunuzda kağıdınızın alanını daha net algılarsınız. Önemli olan kağıdın alanını algılamamız. Şimdi kağıdın espas değerlerini belirleyeceğiz. Üst ve altın espas değerlerini belirledik. Şimdi yanı belirleyeceğiz ama bunu ölçmeden yapamayız. Nasıl ölçü alacağız? Kalemimizi dikey olarak ve yatay olarak açısız bir şekilde tutmalıyız. 0 derece ve 90 derece olarak tam olarak bu açılarda tutmamız gerekiyor. Ben birim olarak elmayı almaya karar verdim. Ölçü alırken bir birim yaratmamız gerekiyor çünkü. Elmanın sol tarafını kalemin ucuna sabitliyorum ve tırnağımla elmanın bittiği yeri işaretliyorum. Şimdi bu birimimizi hiç bozmuyoruz. Tırnağımızın yerini hiç bozmuyoruz. Şişenin üst kısmına kalemimizin ucunu sabitliyoruz. Olabildiğince sabitliyoruz. Hafif kaymalar olabilir. Birinci birimimizi aldık. Birimin bittiği yeri hatırlıyoruz. Yine tırnağımızı hiç hareket ettirmeden ikinci birimimizi alıyoruz. Sonra da üçüncü birimimizi alıyoruz. Sonra da dördüncü birimimizi alıyoruz. O da yarım birim etti farkındaysanız. Tekrar birime alıyorum. Bu sefer yatay ölçümüzü alacağım. Hiç kıpırdatmıyorum bu sefer. Şişenin en sol tarafındaki kısma geliyorum bir birim kadar. Aşağıya doğru indirip devam ettiği yeri görüyorum. İkinci birimi alıyorum. Son birimimizde küçücük minicik bir parça. Evet 2B kullanacaktık. 2B kalemimizi aldım. Şimdi aldığımız ölçüyü yansıtmamız gerekiyor. Neydi ölçümüz? 3,5. Dikey ölçümüz 3,5. 1, 2, 3 ve orada da 1,5. Gördünüz mü? 3,5'a böldük. Birimimiz belli. Peki yatay ölçümüz neydi? 2,5. Hemen 2,5 birimi de şöyle yerleştirelim. Bakın şimdi dikey aksımız işe yarayacak. Bir birimi alalım. Aldım. Yan tarafa koydum, işaretledim. Evet, işaretleyelim. Şimdi bu birimin aynısını sağda koyalım. Koyduk. Şimdi bir buçukluk birimimiz, yarım birimimiz var. O yarım birimin yarımşar da sağa ve sola ekleyelim. Böylece çizimimizin kağıtta kaplayacağı alanı belirlemiş olduk. Şimdi çizimimiz yan tarafta dursun. Biz sağ tarafta çizelim. Çizimimiz sol tarafta dursun. Ben çizerken çizimin nasıl ilerlediğini görmenizi istiyorum.
İlk önce şişeden başlayalım istiyorum. Birimimizi almıştık. Şişede neredeyse bir birimdi. Şişenin olduğu alanı ilk önce kağıda bir yansıtalım. Gördüğünüz gibi dikey bir çizgi çiziyorum. Bir birimin bittiği yerde. Bakın çalışma alanımızın ve kağıdın merkez aksıyla karıştırmayın lütfen. Bir birimi aldım. Çizimimin kaplayacağı alanın en solundan bir birimi yerleştirdim. Hatta şöyle sağ çizgiyi de bir belirginleştireyim. Kaplayacağımız alanı iyice bir görelim. Yani çizimin kaplayacağı alanı. Evet, şimdi şişemizi çizmeye başlayacağız. Buraya gelecek şişemiz. Şişemizin kaplayacağı alan. Burada da bir birimimizi aldık. Şimdi şişenin burası kutunun geleceği yer olacağı için kutu alt tarafta bir yer kaplıyor. O yüzden bir birime alıyorum ve şişenin bittiği yeri işaretlemeye çalışıyorum. O da yarım birim kadar çünkü. Şişenin diğer kısmı zaten çizimimizin en üst kısmı olacak. Şimdi şişenin kapladığı alanı belirlediğimize göre dikey aksımızı çizelim. Tam ortadan bir dikey aks çiziyoruz. Evet, çizdik. Şimdi ne yapıyoruz? Merkez noktamızı bulduk. Bir birimin içine şişemizin bombesini görüyor musunuz? Orada eliptik bir bombe var. O bombenin nerede başladığını işaretliyorum. Artık bu ölçüleri gözünüzde alabilirsiniz. Sorun yok. Burada da o bombenin, o elipsin yaylandığı noktasal çizgiyi görüyorum. Fakat buraya bir kare yerleştireceğiz. Neden? Çünkü daireyi kare ile elde ediyorduk. Hatırlıyor musunuz? Hemen bir bakalım. Çapını alalım. Sonra yerleştirelim. Evet, tam da burada karemiz oluşacak. Hemen merkez aksını değiştireyim. Çünkü aks aşağıya doğru kaymış durumda. Aksımın yerini değiştiriyorum. Evet. Şimdi daireyi çizelim. Yaylandıralım. Bakın ne yaptık? Geometriden yararlanıyoruz. Değil mi? Geometri ile daha düzgün bir obje çizimi mümkün. Şöyle çizgileri kaldırayım ki daha net görün objenin şeklini. Evet, şimdi buradaki dairemizi, bu birdi biliyorsunuz. Yani bir buçuk birimde dairenin merkez çizgisi yer alıyor. Bizi zaten ilgilendiren kısmı dairenin üst bölümü. O yüzden o kısmı ölçüyorum. Gördünüz mü? Şöyle bir yaylanma var. Hem sağda hem solda o simetrik yaylanmayı verebilmemiz için geometriyi kullanmamız gerekiyor. En önemlisi bu. Kenarları düzeltebilirsiniz. Çok önemli değil. Ama daire, bu eliptik dairenin yarı çapının olduğu çizgi, yatay çizginin sonrasında biraz bir genişleme var. Onu da vermek istiyorum. Gözünüzde görüyorsunuzdur o genişlemeyi. O genişlemeyi de hafif veriyorum. Evet, şimdi alt tarafa bakalım. Alt tarafta zaten bir alan vardı, bir espas vardı. Fakat şurada kenarda görüyor musunuz? Daralıyor şişenin altı. O daralma kısmını işaretliyorum. Gözümle bir ölçü alıyorum ve alt kısmın elipsini yerleştiriyorum. Biliyorsunuz alt kısım asla düz olmaz. Çünkü gözümüzün altında, göz hizamızın altında görünüyor bu şişe. Bunu nasıl anlıyoruz? Şişenin ağzının üstünü görüyoruz, değil mi? Demek ki göz hizamızın altında. Hemen o daralma noktasından dairenin tam belirlediğim kısmından düz bir çizgi atıyorum. Bakın, özellikle söylüyorum. Burada güzel çizmeye çalışmayın. Anlamaya yönelik çizin lütfen. Olabildiğince geometriyi anlamak objeleri iyi yerleştirmenizi sağlar. İlk başta güzel çizmek, yani güzel çizmek değil amacımız. Burada önemli olan geometrik olarak doğru yerleştirmeyi öğrenmek. Evet, görüyor musunuz? Burada artık burayı bitirdik. Boynumuzu yerleştireceğiz. Boynumuzun kalınlığını gözümüzde hissedebiliriz. Artık çünkü geometrinin yapısını
oranını, proporsiyonu tamamlayan parçaları hissetmeye başladığınızı düşünüyorum. Burada boğum olan kısmı da şöyle hafifçe belirtiyoruz. Sonra detayları veririz. Şimdilik taslak atıyoruz çünkü. Taslak atarken de olabildiğince hafif çizgilerle atıyorum. Gördünüz mü? Evet. Bu bizim boyun kısmımız. Üst kısımda, şimdi üst kısmın hemen altında, üst kısmı da çizeyim. Evet. 2 tane elips alt alta çiziyorum. Küçük elipsler bunlar. Alt alta çizince şişenin ağzını yapmış olacağız. Hemen altına biraz daha büyük ve taşan 2 elips çiziyorum. Neden taşan? Çünkü orada bir et var. Değil mi? Etli bir kısım var. O kısmı küçük elipslerimi taşırarak, çizerek elde ediyorum. Evet, oldu. Güzel olmasına gerek yok. Önemli olan doğru olması. Şişemizi çizdik. Şu kısmı biraz değiştirelim. Hatalı olmuş sanki, değil mi? Biraz sivrilmiş. Çok simetrik görünmüyor. Hemen düzeltelim. Zaten guide'larımız orada bize yardımcı olacak. Evet, düzelttim. Daha iyi görünüyor değil mi şimdi? Çok güzel görünüyor. Çok güzel demeyelim. Doğru görünüyor diyelim. Güzel yapmak değil amacımız. Evet, aksımızı da çizdik. Şöyle hafif çizgileri alayım. Yanlışlarımızı düzeltelim. Yani yanlış bulduğumuz yerleri düzeltebiliriz tabii ki. Artık şişemiz tamamlandı. Şimdi kutuya geçelim mi? Elmaya mı geçelim, kutuya mı? Kutuya geçelim. Çünkü neden? Kutu şurada, şu işaretlediğim yerde bitiyor. Yani sol tarafı bitiyor. Sağ tarafı zaten ölçünün sonu. Zaten nerede bittiğini biliyoruz. Şimdi ben tekrar, siz görmüyorsunuz ama ölçüyü alıyorum. Nerede? Kutunun bize bakan ilk köşesinin nerede olduğunu belirleyeceğiz. Onun için de birimimizi tekrar alıp kaç birim içeride olduğunu göstermek istiyorum. Evet, tam 2 birimde. 2 birim. Evet. Yani kutunun kapladığı yatay alan 2 birim. Ve şurada, evet, şuralarda kutu bitiyor. Yüksekliği tekrar bir ölçeyim ben. Yani birimimizi alıyorsunuz. Elmanın birimini alıp sonra dikey olarak yüksekliğe bakıyorsunuz. Yapacağımız şey bu. Ne kadar yüksek? Gözümüze de bakabiliriz. Yani bir birim. Evet. Bir birimin biraz fazlası. Bir birimin biraz fazlası olan kısma yatay bir aks çiziyorum. Burası artık kutunun bittiği yer. Şu şişenin alt kısmında kutunun kapatacağı alanları sileyim. Kafamızı karıştırmasın. Evet, çizdim. Bu da bizim kutumuzun kapladığı alan. İlk önce kapladıkları alanı belirliyoruz. Daha sonra da kutunun taslağını veya şişenin taslağını veya elmanın taslağını çiziyoruz, değil mi? Şu kutu alt kısımda biraz daralıyor ya, onları da bir ekleyelim. Ben eklemek istedim. Evet, şimdi kutunun ön tarafında bakan kısmın yüksekliğine bir bakmak istiyorum. Birimimiz orada. Bak, sürekli gidip bir birimi alıp tekrar yan tarafa veya üst tarafa getiriyorum, farkındaysanız. Evet, işaretledim. Şimdi bu parmağımla tuttuğum yer bizim kutumuzun bize baktığı kısım. Ön kenarı. Ön kenarını işaretledik. Evet, ben kapağın, yani kutunun bir kapağı var, bir de alt kısmı var. Onları da işaretliyorum. Şimdi açılarımızı verebiliriz. Kutunun gidiş açıları. Bir perspektif var çünkü orada. O perspektifi iyi ifade etmemiz lazım. Hemen yine tekrar birimimizi alıyorum. Yaklaşık olarak yüksekliği şu, çünkü bir birimden biraz daha az. Evet, şurada. Hemen yerleştirdim. Burası ilk önce bize bakan kenarları yerini belirliyoruz. Yaklaşık olarak şişenin, değil mi, biraz daha altında görüyorsunuz zaten. Oraya bir çizgi çektim. Evet. Evet. Şöyle kalemle tutup açıyı kontrol de edebilirsiniz. Objeye doğru tutup.
Evet, şöyle düz bir aks çiziyorum. Tam şurada da kutunun diğer tarafı. Evet. Yüksekliği zaten biliyorum. Yani kenarın yüksekliği, üst kapağın olduğu kenar yüksekliğini bildiğim için yerleştiriyorum, görüyorum. Şimdi üst kısmını da yapalım. Çok güzel. Geometri hissedeceğiz. Aynısı olması gerekmiyor ilk başta. İlk önce yapalım, sonra düzeltiriz. Önce yapın, sonra düzeltin. Bir şeyi mükemmel yapmaya çalışmak o işi hatalı yapmanıza yol açar. Evet, belirliyorum ve evet, kutunun kaba hali ortaya çıktı bile. Şöyle ayrıntıları alayım. Evet. Önemli olan bu kaba taslak çizimi. Şimdi elmayı çizelim mi? Elmanın yerini belirliyorum. Bundan sonraki derste bu çalışmayı tonlayacağız. Elmanın birimi belli zaten. Bir birim. Ama kapladığı alan. Evet, aynen şişenin tam da orasından geçiyor. Birimi aldım. Yerleştirdim. Demek ki elmamız burada bitiyor. Şimdi elmanın kapladığı alanı çizeceğiz. Bakın farkında mısınız? Sürekli şişenin kapladığı alanı çizdik. Kutunun kapladığı alanı çizdik. Şimdi de elmanın kapladığı alanı çizeceğiz ve elmanın geometrik olarak formunu vereceğiz. Yapacağımız şey bu. Bir birim. Bu üstü de bir birim olur, değil mi? Yani dairesel bir form var çünkü. Yamultabiliriz. Tabii elmanın kendine has amorf bir yapısı var ama çok amorf değil. Daha daireye, çembere benzer bir yapısı var. Tabii ki bir küre ama amorf bir yanı da var. Bazı yerleri yamuk vesaire. Ama biz ilk önce bir daire yaratmak için bakın yatay akslarımı, dikey akslarımı koyuyorum. Evet. Şimdi biraz yapısına uygun bir şekilde daireyi yerleştirelim. Sonra bozarız daireyi. Hiç sorun değil. Evet. Şöyle yaylandıralım biraz çizgileri. Evet. Bakın bu kutu. Bu elma. Bu da şişemiz. Değil mi? Böyle yazınca daha hayat buldular sanki. Evet, kutumuzu çizdik, şişemizi çizdik. Bir de orada bir mekan var değil mi? Yani mekan derken bir yüzey var. Masa yüzeyi olabilir, bir mermer yüzeyi olabilir. O yüzeyi de taslağımızda belirtelim. Evet, zemin. Zemin olarak da belirtelim. Şimdi taslağımız bitti arkadaşlar. Taslağımız bu. Bundan sonraki derste ne yapacağız? Bunu tonlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.